Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Türkiye'den gelen Alevi vatandaşlarımızın Amerika'ya iltica sebepleri hakkında konuşacağım. Ama öncelikle eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün. Son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Eğer sizin iltica başvuruları hakkında yanıtlamamı istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına yorumunuzu yapabilirsiniz. Geçen haftalarda sizlerle paylaşmış olduğum videolarda Amerika'da ilticaya başvurabilmek için gereken koşullardan bahsetmiştim. Bunlardan birisi de dini görüş idi. İlticaya başvuran müvekkillerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den buraya gelen Alevi vatandaşlarımız. Şimdi size iltica dosyalarında, özellikle Alevi iltica dosyalarında sıklıkla üzerine çalıştığımız konulardan bahsedeceğim. Türkiye'de Alevilerin yaşamış olduğu ayrımcılık ve şiddet kemikleşmiş bir hal almıştır. Bu ayrımcılık ve kötü muamele genelde Sunni egemen hükümet, devlet kurumları ve Sunni halk tarafından yapılmaktadır. Örneğin Türkiye'de okullarda verilen zorunlu din derslerindeki Alevilik üzerine olan eğitimin ağırlığı ülkedeki Alevi nüfusun oranıyla paralellik göstermemektedir. Ve maalesef Alevi öğrenciler din derslerinde bazı din öğretmenleri tarafından dışlanmaya, küçük düşürülmeye ve sınıf içinde yalnızlaştırılmaya maruz bırakılıyor. Bu tür ayrımcı muameleleri iltica dosyalarımıza ekliyoruz. Aleviler inançları gereği ibadetlerini camide değil de cemevlerinde yapmaktadırlar. Türkiye'de cemevlerinin yasal bir statüsü yoktur. Yakın tarihe kadar da cemevlerine polis ya da aşırı muhafazakar İslamcı gruplar tarafından baskınlar yapılmıştır. Alevilikte kadınlar ve erkekler birlikte ibadet yapar. Bazı Sunni Müslümanlar sırf bu sebepten dolayı Alevilere çok ağır hakaretler ve suçlamalarda bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni mum söndü iftirasıdır. Bu Alevi kardeşlerimize karşı yapılan korkunç ve kabul edilemez bir hakarettir. Bunun yanı sıra toplum arasında Alevilerin elinden yemek yenmez şeklinde ötekileştirici söylemler de mevcuttur. Eğer başınızdan bu tür olaylar geçmiş ise bunları mutlaka ifadenize ekliyoruz. Alevi vatandaşlarımızın ayrımcılık ve kötü muamele görmelerinin bir diğer sebebi de Alevi derneklerine üye olmalarıdır. Bu derneklerden en bilineni Pir Sultan Abdal Derneği'dir. Bu derneğe üye olan müvekkillerimizin çoğu polis ve halk tarafından şiddete maruz kalmıştır. Bu detayları ifadenizde açıklıyoruz ve eğer üyelik formunuz varsa bunun kopyasını da dosyanıza ekliyoruz. Bunlara ilaveten pek çok Alevi vatandaşımız sadece Alevi oldukları için iş hayatlarında sorunlar yaşamaktadır. Alevi kimliklerinden dolayı işe girmekte problemlerle karşılaşmakta ya da işlerinden atılmaktadırlar. Tüm bu başınızdan geçen olaylara iltica başvurunuzda değiniyoruz. Ayrıca Alevi erkek müvekkillerimiz zorunlu askerlik görevlerini yerine getirirken sadece Alevi oldukları için fanatik İslamcı Sunni askerler ve de komutanları tarafından ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu yaşanılan şiddet mutlaka ifadenizde ve görüşmenizde detaylıca açıklanmalıdır. Ayrımcı tutumlar Alevilerin özel hayatlarında da karşılarına çıkmaktadır. Eğer Sunni Müslüman birisi ile ilişkiniz varsa ya da evlenmek istiyorsanız maalesef bu aşırı muhafazakar Sunni Müslüman aileler tarafından onaylanmamaktadır. Düşünün ki sadece inancınızdan dolayı sevdiğiniz kişiyle ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten de çok üzücü bir durum ve eğer başınızdan bu tür bir olay geçmiş ise buna da mutlaka iltica başvurunuzda yer veriyoruz. Birçok Alevi müvekkilimiz sadece Aleviliğin bir simgesi olan Zülfikar kolyesini taktıkları için fanatik İslamcı polis ya da halk tarafından saldırıya uğramıştır. Ve elbette benzer bir durum yaşadıysanız eğer bunu iltica dosyanızda mutlaka anlatıyoruz. Alevilerin Türkiye'de en çok rahatsız olduğu bir diğer konu da sosyal medya paylaşımlarındaki ifade özgürlüğüdür. Eğer sosyal medyada hükümet ya da Erdoğan'ın Aleviler hakkında
Ayrımcı konuşmalarını eleştiren paylaşımlarda bulunursanız bu sizin şu anda Türkiye'de tutuklanmanız için yeterli bir sebep olabiliyor. Maalesef TCK'nın 299. maddesine göre devlet başkanına hakaretin cezası 1 ile 4 yıl arasında hapis. Ve düşünce özgürlüğünün bu derece kısıtlanması Türkiye'de insan hakları ihlallerinin aslında ne boyutta olduğunun bir göstergesidir. Belirtmek isterim ki bu konuyla ilişkili Türkiye'de özgürce sosyal medya kullanılamaması hakkında bir videomuz var kanalımızda. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Şu ana kadar Türkiye'den gelen birçok Alevi müvekkilimize iltica başvurularında yardımcı olma şansı yakaladık. Bu saydığım sebepler Alevi iltica başvurularında vurgulanması gerekli konular ve elbette yaşanabilecek ayrımcılıkların ve insan hakkı ihlallerinin sadece birkaçı. Bunlar gibi daha birçok konuyu Alevi iltica başvurularında ele alıyoruz. Eğer Aleviyseniz, Amerika'da bulunuyorsanız ve iltica etmeyi planlıyorsanız bize 310 890 88 46 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videodaki bilgiler Alevi vatandaşlarımızın iltica sebeplerini daha iyi anlamanıza biraz daha yardımcı olmuştur. İltica ile ilgili sorularınız için bize iltica.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Amerika'daki iltica süreci hakkında sorularınız varsa aşağıya yorum yapmaktan çekinmeyin. Sorularınızı yorumlarda veya ayrı bir videoda cevaplamaya çalışıyoruz. Eğer bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.